Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, sizlere söz verdiğim gibi herkesin evinde döküm tencere yok. Pazardan 100 TL'ye aldığım alüminyum tencerede ekmek yapacağız. Öyle böyle olmadı diyorum. Hemen size gösterip başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 2 su bardağı ılık su. Yoğurma kasemizi alalım. 1 yemek kaşığı sirke. Ben elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de olur. 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Tuzumuz böyle hafif tepeli olsun. Bakın bu şekilde olması kafi. Hepsini bir tahta kaşığımızla kısa bir süre karıştıralım ve unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Toplam un miktarımız sevgili arkadaşlarım 3,5 maksimum 4 su bardağı kadar. Yumuşak bir hamur olacak. Lütfen kontrollü ekleyin. Şöyle tahta kaşıkla bir toparladım kabaca. Tekrar un takviyesi yaptım ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu bir ekmek hamuru olduğu için elinizde de bir 3 dakika minimum yoğurun. Bu yoğurma işlemini kasenizi kendi ekseninde çevirerek yapabilirsiniz. Bakın ara arada böyle un takviyesi yaparak, yani bu kontrollü ekleme oluyor. Yaparak ekmek hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Yoğururken dikkatinizi çekerim nasıl katlayıp nasıl yumrukladığımı. Çünkü geçen bir izleyicim yorum yazmış: Selva Hanım, hamur yoğuramıyorum. Hamur elime yapışıyor, özleşmiyor, toparlanmıyor. Bir kere hamur yoğururken sevgili arkadaşlarım hızlı yoğurun. Yani öyle yumruğunuzu yavaş yavaş vermeyin, bırakmaz elinize. Çok hızlı ve kasenin eksenine de verin onu. Yani oradaki elinizin gücüyle kasenin duvarındaki gücü birleştirin. O zaman çok güzel, ne diyoruz, fıstık gibi bir hamurumuz olur. Hatta yoğururken biraz da böyle mutfak şefinde yapıyor gibi döndürürseniz kase ile birlikte çok güzel olacaktır. Burayı biraz atlamadan geçtim. Bir ekmek hamurunu benim nasıl yoğurduğumu görmeniz için, gördüğünüz gibi arada bir ben de elimdeki hamurları temizliyorum. Bu şekilde katlayarak yoğuruyorum. Bu arada yazıyorsunuz bazen, hamur yoğurmayı sizden öğrendim Selva abla diye, civcivler. Çok teşekkür ederim. Daha çok şey öğreneceğiz inşallah. Bugün biraz detaylı bir hamur yoğurma gösterdim size. Orta yumuşaklıkta, ele yapışmayan, homojen, fıstık gibi bir hamur yoğurduk. Hamurumuzu şöyle bir kontrol edelim ve mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken hemen güzel tenceremizi tanıtayım. Sevgili arkadaşlarım, bilirsiniz ekmeği genelde döküm tencerede yapılır. O tarifler verilir. Ama ben dedim ki döküm tencere herkeste yok. Ama tencerede yapacaksınız. Çelik tencereniz var ama kulpu plastik veya kapağı plastik, yine olmuyor. Ben pazardan 100 TL'ye alüminyum bir tencere aldım sizler için. Ve tencerede de aynı şekilde ekmek yapılabileceğini bugün videomda sizlere sunmak istedim. Hamurumuzun mayası şahane bir şekilde gelmişti. Yaklaşık 1 saatimizi aldı. Çok az un serptiğim tezgaha hamurun bir hamur kartıyla havasını alıyorum ve tezgaha transfer ediyorum. Hamurumuzun kıvamını şu aşamada görüyorsunuz. Köpük köpük, çok güzel bir hamur. Mutfak şefi de kullanmadım. Biliyorsunuz ben mutfak şefi var evde 2 tane. Ama ben böyle bir cam kasede yoğuruyorum ki sizin içiniz rahat etsin. Elde yoğurarak yapıyorum bütün tariflerimi ki elde yoğurarak da mükemmel sonuç alırız. Hatta benim için daha güzel sonuç alırız diyebilirim. Şöyle elimle biraz açtım, 30 santim çapında, çok basmadan ve bu şekilde ortaya doğru ekmeğimizi katlayalım. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, bu ekmeğin güzel görünmesi için yaptığımız bir işlem değil. Bu ekmeğin güzel kabarması, güzel bir sonuç almamız için gerekli bir işlem. Bunu belirteyim. Ortaya doğru katlayıp dikiş atıyoruz. Yani buna ekmek dikişi deriz biz. Parmak uçlarınızla o birleştirdiğiniz yerleri birbirine tutturun. Yani öyle açılmasın. Açık olan yerleri de dikiş atarak, bakın 2 parmağımla dikiş atıyorum. Ona çünkü mutfakta biz ekmek yapımında dikiş diyoruz. Dikiş atarak bitirelim. Şu anda ekmeğimizi kocaman bir beze yaptık. Ters çevirelim. Dikiş attığımız yer alta bakacak şekilde hazırladık. Şu anda ekmeğimiz hazır. Ve bir tane yağlı kağıt hazırlayacağız ve yağlı kağıdın üzerine ekmeğimizi olduğu gibi transfer ediyoruz. Hemen belirteyim, şimdi yorum olarak yazmayın Selva Hanım alüminyum tencere sağlığa zararlı diye. Bakın yağlı kağıt kullanıyorum
Onunla transfer ediyorum. Onun dışında da annelerimiz bizi alüminyum tencerelerde pişen yemeklerle büyüttü. Hala Türkiye'de ve dünyanın her yerinde alüminyum tencere tepsilerde baklavalar, tatlılar, her şey pişiyor ve yiyoruz. Bunu da belirteyim. Bazen bazı şeyleri gereğinden fazla affınıza sığınarak söylüyorum, abartıyoruz diyorum. Ekmeği transfer ettim ve daha sonra mayalanması için kapağını kapatıyorum. Burada bir avantajımız var. Bu bir tencere olduğu için zamanınız kısıtlıysa ocakta biraz ısıtın. Sıcak tencereye verin ekmeği. 20 dakikada mayası gelir. Ve ben yaklaşık bir 35-40 dakika beklettim. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir güzellik olamaz. Tam 4 katı kabardı ekmeğimiz. Kabarmış ekmeğimizin üzerine bolca süt sürelim. Sürerken biraz dikkat edelim bastırmadan. Sütü bol sürün. Kenarlarına akabilir, hiç sorun değil. Ekmek buharı sever. Sütün verdiği nem kabarmasına pozitif bir etki daha yapacak. Hiç boş yer kalmayacak şekilde sütü sürdüm ve çörek otuyla susam karışımımdan bolca üzerine serpiyorum. Bu isteğinize bağlıdır. Bunlar yoksa evde normal un da serpebilirsiniz. Mısır unu da serpebilirsiniz. Hiç fark etmez. Haşhaş da olur. Ve serptikten sonra sevgili arkadaşlarım, çok keskin bir bıçak olmalı ya da bir jilet kullanın. Çünkü ekmeği örselemeyin fazla. Şöyle bir artı olacak şekilde keselim. Bu ekmeğimizin kabarma anında nefes alabileceği bir yer diyelim. Ama benim kullandığım tencere yayvan bir tencere olduğu için enine çok kabaracağı için buna gerek yok. Ama ben önlem amaçlı yine de artı olarak keserek hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Ekmeğimiz fırına gitmek için hazır. Kapağını kapatıyoruz. Önceden ısınmış alt üst ayar 220 derece fırında ilk etapta 45 dakika pişmeye gönderelim. Alüminyum bir tencere olduğu için bir alt rafa veriyorum. 45 dakikanın sonunda fırından şöyle bir çekiyorum. Kapağını kaldırıp bir bakıyorum ne durumda. Yani bu süre 45 dakikanın altında pişmez. Onu belirteyim sevgili arkadaşlarım, dikkat edin. Bakın muazzam bir şekilde tekrar kabarmış. Tekrar bir 15-20 dakika pişmeye gönderelim. Toplamda 1 saat 5 dakika, 1 saat 10 dakika ekmeğimiz pişmeli. Ve ekmeğimiz pişti, fırından çıkarıyorum. Yani görünümünü bile anlatamam. Böyle tencere dolusu bir ekmek oldu. 2 su bardağı suyla yaptık bu hamurumuzu. Şöyle size bir gösterip tencerenin içerisinden terlememesi için yağlı kağıtla da son derece pratik bir şekilde çıkarıyorum. Tencerede pişen ekmek neden farklıdır? Çünkü buharda pişiyor. Çok kısıtlı bir alanda ve buharda piştiği için normal fırına verdiğimiz ekmeğin 2-3 katı kabarır. Daha yumuşak olur. Gözenekleri güzel olur. O yüzden bütün ekmekler dünyanın neredeyse her yerinde döküm tencerede pişer. Ama ben dedim ki bu arada hemen belirteyim. Test etmek için ters çevirin, tık tık vurun. Boş bir ses geliyorsa ekmeğiniz %100 pişmiş demektir. Hemen sözüme kaldığım yerden devam edeyim. Şu anda da yakın çekim görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Tencerede pişen ekmekle tencerede değil de tepside pişen ekmek arasında lezzet olarak, doku olarak fark vardır. Artık döküm tencereye gerek yok. Bir alüminyum tencereyle de Allah'ın izniyle ekmek yapacaksınız. Bakın sevgili arkadaşlarım, yumuşaklığı bu kadar büyük bir ekmeğin bir pamuk gibi, sünger gibi bakın. İstediğiniz gibi basabilirsiniz, hiçbir şey olmaz. Pamukla yarışır diyebilirim. Hemen doku testine geçiyorum. Tam ortasından kesiyorum. Çünkü bir ekmeğin pişip pişmediğini tam ortasından keserseniz anlarsınız. Öyle kıyısını köşesini kesip gösteriyorsa birisi ortası çiğ kalmış olabilir diye düşünün. Şöyle kestim. İçinin gözeneklerini görüyorsunuz. Bakın. Sanki 2 gün mayalanma süreci var. Sanki ekşi mayayla yaptık. Aslında hiçbir şey kullanmadık. Hamuruna zeytinyağı bile eklemedik. Süt bile eklemedik. Sadece bir tencerede pişirdik. O tencerenin avantajını kullandık. Hemen belirtiyorum. Alüminyum tenceremi de 100 TL'ye aldım. Çok yumuşak, çok lezzetli. Bir de dilimledim sevgili arkadaşlarım. Dilimleyip o koparma anını görmenizi istedim. Böyle bir kek kıvamında, bir tost ekmeği kıvamında ekmekler yapabilirsiniz. Almanya'daki arkadaşlarım tatile geldiğinizde pazara gidin, bir alüminyum tencere alın, atın valize, götürün, o sizin ekmek tencereniz olsun. Bugün sizlere
Ben çok mutlu oluyorum böyle kolaylıklar sunabilmişsem eğer. Yorumlarınızı okuyor olacağım. Şöyle bölüyorum. Ekmeğin böyle tane tane ayrılışını da görüyorsunuz. Gözeneğine bakar mısınız? Kocaman gözenekleri var. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere alüminyum tencerede ekmek tarifi hazırladım. Umarım sizin için güzel bir kolaylık oldu. Güzel bir mutfağınıza fark gelecek. Döküm tencereye hiç gerek yok. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.